Merhabalar, Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Öncelikle yaklaşık 1 kilo kadar 7-8 tane kırmızı kapya biberi güzelce yıkayarak kurulayalım. Daha sonra bir kasenin içerisine 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım ve fırçayla biberlerimizi yağlayalım. Yağlı kağıt serilmiş olan tepsiye yerleştirelim. Daha sonra 250 derecelik ısınmış fırında yaklaşık 20 dakika kadar her iki tarafını da çevirerek közleyelim. Közlenmiş olan biberlerimizi bir kabın içerisine alalım ve kapağını kapatarak 10-15 dakika kadar bu şekilde bekletelim. Ki bu şekilde beklettiğimizde çok daha kolay soyulacak. Kabuğunu soyduktan sonra videoda gördüğünüz gibi orta kısmından açarak içindeki tohum kısımlarını temizleyelim. Biberin şeklini bozmadan dikkatlice temizleyelim. Daha sonra yağlı kağıt serilmiş olan tepsimize yerleştirelim. Tüm biberlerimizi aynı şekilde hazırlayalım. İç harcı için ayrı bir kasenin içerisine 1 kase kadar rendelenmiş beyaz peynir, birkaç dal ince kıyılmış taze soğan, 1 kase kadar rendelenmiş kaşar peyniri, 1 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı kadar çörek otu ve çok az miktarda karabiber ekleyip harcımızı güzelce karıştıralım. Hazırlamış olduğumuz iç harcını biberlerimizin orta kısmına aynı karnıyarık yapar gibi dolduralım. İç harcını isterseniz benim yaptığım gibi eşit miktarda paylaştırıp daha sonra üzerini düzeltebilirsiniz. Daha sonra 180 derecelik ısınmış fırında peynirler eriyip hafifçe üzeri kızarana dek yaklaşık 15 dakika kadar pişirelim. Çok pratik ve çok lezzetli peynirli biber sandallarımızı sıcak sıcak servis edebiliriz. Omletim için 1 adet orta boy patatesi soydum. Bakın gördüğünüz gibi rastgele ince ince doğruyorum. Tüm patatesimi doğradım, hazırladım. Tavanın içerisine yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, 1 yemek kaşığı kadar tereyağını erittim. Üzerine doğramış olduğum patatesi ekliyorum. Az bir miktarda tuz ve karabiber ekliyorum. Karıştırıp tavanın kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte patatesimi pişmeye bırakıyorum. Ara ara karıştıracağım. 4 adet yumurtanın sarısı ve beyazını ayrı kaplara ayırıyorum. Daha sonra yumurtanın beyazını köpürene dek çırpıyorum mikserle. 4 adet yumurta sarısının üzerine 1 yemek kaşığı un ekliyorum. Az bir miktarda tuz ve karabiber ekleyip çırpıcı ile karıştırıyorum. Bakın daha önce çırpmış olduğum yumurtanın beyazından 2 kaşık kadar ekleyip yine çırpmaya devam ediyorum. Daha sonra yumurtanın sarısını yumurta akının içerisine ekliyorum. Tekrar çırpıcı ile karıştırıyorum. Patateslerim yumuşadı, gayet güzel piştiler. Çırpmış olduğum karışımı patatesin üzerine döküyorum. Üzerini düzeltiyorum. Üzerine bir miktar pul biber ve ince kıyılmış maydanoz serpiştiriyorum. Ve kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Ara ara altına kontrol ediyorum kızardı mı diye. Kızardığını gördüğüm anda omletimi çeviriyorum. Bakın omletimi çevirdim. Gayet güzel kızarmış. Üzerine bir miktar rendelenmiş kaşar peyniri serpiyorum. Ve tavanın kapağını kapatıyorum. Kaşar eriyip
Omletimin altı kızarana dek pişirmeye devam ediyorum. Omletin altı kızardı. Üzerine de tekrar biraz maydanoz ve pul biber serpiştiriyorum. Ve sıcak sıcak omletimi servis ediyorum. Hem çok pratik hem de çok lezzetli bir omlet oldu. Ve 2 adet büyük boy patlıcanım var. Yıkadım ve tahtanın üzerinde gördüğünüz gibi yaklaşık 1 santim kalınlığında dilimliyorum. Patlıcanlarımı dilimledikten sonra tuzlu suyun içerisine ekliyorum. Yaklaşık bir 20 dakika kadar acısını suya salması için bekliyorum. Üzerine bir tabak kapatarak. Daha sonra süzgece aldım ve yıkadım patlıcanları. Bakın tahtanın üzerinde tatlı kaşığıyla ortasını oyuyorum. Bu şekilde bütün patlıcanlarımın içini oydum. Ve daha sonra patlıcanların içinden çıkan parçaları minik minik doğruyorum tahtanın üzerinde. Yaklaşık 130 gram kadar sosisleri de minik minik doğruyorum yine. Karıştırma kabımın içerisine doğramış olduğum patlıcanları alıyorum. Üzerine 1 adet havucu da yine küçük küçük doğradım. Onu da ekliyorum. Yine küçük küçük doğranmış olan sosisleri ekliyorum. 2 adet Charleston biberi de minik minik doğradım. Onu da ekliyorum. 3 tane yumurta ekliyorum. Yeteri kadar tuz ve yarım çay kaşığı kadar karabiber ekliyorum ve karıştırıyorum. İsterseniz ince kıyılmış taze soğan da ekleyebilirsiniz. 2 dolu yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Önce bir kaşık ekledim ve daha sonra bir kaşık daha ekledim. Yani toplamda 2 yemek kaşığı nişasta eklemiş oldum. Harcım hazır. Bir tavanın içerisine yaklaşık 1 çay bardağı kadar sıvı yağını aldım. Bakın kızdırmış olduğum yağın üzerine patlıcanlarımı dizdim. Üzerine harcımdan önce susuz kısmından koyuyorum ve daha sonra üzerine suyundan ekliyorum ki kenarlardan taşmasın diye. Daha sonra tavanın kapağını kapatıyorum. Birkaç dakika kızarmasını bekliyorum. Kızardıktan sonra çeviriyorum. Diğer tarafını da kızarması için yine kapatıyorum. Bakın her iki tarafı da kızardı. Kağıt havlu serilmiş olan tabağımın içerisine patlıcanları çıkarıyorum. Peynirli patates toplarım için 5 adet orta boy patatesi yıkadım. Üzerine geçecek kadar su ekleyip patateslerimi haşlıyorum ve daha sonra kabuklarını soyup patates ezeceği ile iyicene eziyorum. Daha sonra üzerine yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. 2 tepeleme yemek kaşığı nişasta ekliyorum ve iyicene karıştırıyorum. Yani yoğuruyorum diyebiliriz. Koyu bir kıvam alması gerekli. Bakın bu kıvamı alana dek nişasta ekleyebilirsiniz. Telli peyniri rondodan geçirdim. Sünen bir peynir kullanmanız gerekli. Kaşar peyniri de olabilir. Yaklaşık ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp elimle bastırıyorum. İçine sığacak kadar bir dolu tatlı kaşığı peynir ekliyorum ve güzelce kapatıyorum. Bakın bu şekilde. Yuvarlıyorum. Tabağıma alıyorum. Patates toplarım hazır. Tavama bir miktar yağ aldım. Çok fazla değil. Yaklaşık yarım çay bardağı diyebiliriz. İyice kızdırdıktan sonra bakın bu şekilde elimle hafif üzerlerine bastırarak kızgın yağ atıyorum patates toplarımı. Nar gibi kızardıktan sonra çeviriyorum. Her iki tarafı da güzelce kızardıktan sonra kağıt havlu serilmiş bir tabağın içerisine alıyorum.
5-6 adet orta boy kuru soğanım var. Kabuklarını soydum. Ben doğrama aparatıyla doğramak istedim. Bakın bu şekilde doğramanız gerekli. Tahtanın üzerinde piyazlık olacak şekilde ince ince doğrayabilirsiniz. Tavamın içerisine yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve 2 dolu yemek kaşığı kadar tereyağı aldım. Yağım eridikten sonra üzerine soğanları ekliyorum. 1-2 dakika karıştırıyorum ve tavamın kapağını kapatıyorum. Kısığa yakın orta ateşte yaklaşık 8-10 dakika kadar ara ara karıştırarak soğanımı pişiriyorum. Soğanlarım yumuşadı. Üzerine yeteri kadar tuz, karabiber ve pul biber ekliyorum. Birkaç dakikada bu şekilde açık olarak kavuruyorum. Kişi sayısına göre üzerine yumurta kırabilirsiniz. Ben 4 adet yumurta kırıyorum. Yumurtanın üzerine de biraz tuz ve karabiber serpiyorum. Ve daha sonra tavanın kapağını kapatıyorum. Yumurta pişene dek bu şekilde kısık ateşte pişiriyorum. Ve soğanlı yumurtam pişti. Sıcak sıcak servis ediyorum. Hem yapımı çok pratik hem de az malzemeyle o kadar lezzetli bir kahvaltılık oldu ki mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten sizler de denediğinizde çok beğeneceksiniz diye düşünüyorum. Dört adet büyük boy patatesi güzelce yıkayarak kurulayalım. Kişi sayısına göre patates sayısını arttırabilir veya azaltabilirsiniz. 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağı bir kasenin içerisine koyalım ve fırçayla patateslerimizin her tarafını yağlayalım. Daha sonra 200 derecelik ısınmış fırında patatesler yumuşayana dek yaklaşık 1 saat kadar pişirelim. Yaklaşık 1 saattir pişen patatesime bıçak batırarak kontrol ediyorum. Pişip pişmediğini anlamak için. Pişmediyse bir süre daha pişirebilirsiniz. Fırından aldım patateslerimi. Hemen sıcakken bakın videoda gördüğünüz gibi üzerinden ince bir tabaka halinde kesiyorum. Yine hemen sıcakken kağıt havluyla tutarak içerisini tatlı kaşığıyla oyalım. Bakın içi gayet güzel pişmiş patatesimizin. Bakın bu şekilde oyduktan sonra hemen sıcak olan patatesin içerisine bir çay kaşığı kadar tereyağı atalım. Onun sıcaklığıyla eriyecek. Tüm patateslerimizi aynı şekilde oyup tereyağlayalım. Patateslerin içinden çıkan patatesleri ve üzerinden kestiğimiz patateslerin içini de sıyıralım içerisine. Ayrı bir kabın içerisine 2 adet yumurta ve 1 su bardağından yaklaşık 1-2 parmak eksik süt ekleyip karıştıralım. Daha sonra 1 kase kadar rendelenmiş kaşar peyniri ve yeteri kadar tuz, karabiber, pul biber ve kekik ekleyelim. Miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Harcımızı tekrardan karıştıralım. Daha önce patateslerin içine oymuştuk biliyorsunuz. İçinden oyduğumuz patateslerin bir miktarını harcın içerisine alalım. Kaşıkla ezerek karıştıralım. Bu aşamada isterseniz birkaç dal ince kıyılmış maydanoz ekleyebilirsiniz. Ben eklemedim. Yaklaşık 1 su bardağı kadar patatesi ayırdım. Kalan patatesin hepsini içerisine ekledim. Ve harcımız hazır. İçlerine oymuş olduğumuz patates çanaklarının içerisine dolduralım. Daha sonra her birinin üzerine yine 1 çay kaşığı kadar tereyağı ekleyelim. Yine 200 derecelik ısınmış fırında yaklaşık 15 dakika kadar pişmeye bırakalım. 15 dakikanın sonunda patatesleri fırından alalım.
Her birinin üzerine yaklaşık bir tutam kadar rendelenmiş kaşar peyniri yerleştirelim. Ve yine 200 derecelik fırında kaşar peyniri eriyene dek yaklaşık 10 dakika kadar pişirelim. Daha sonra fırından alalım. Üzerine bir miktar pul biber serpiştirdim. Ve ince kıyılmış maydanoz serpiştirerek sıcak sıcak hemen servis edelim. Bir adet küçük boy kuru soğan. Benim soğanım biraz büyük olduğu için yarım soğan kullanmak istedim. Videoda gördüğünüz gibi ince ince doğrayalım. Yarım demet maydanozu da yine incecik kıyalım. 2 adet orta boy domatesi kabuklarını soyarak videoda gördüğünüz gibi küçük küçük doğrayalım. Karıştırma kabının içerisine bir dolu kase yeşil kırık zeytinin çekirdeklerini ayıklayarak alalım. Üzerine daha önce doğrayıp hazırladığımız malzemeleri ekleyelim. Üzerine bir dolu tatlı kaşığı pul biber, çeyrek çay bardağı kadar zeytinyağı ve sıvı yağ karışımı kullandım ben. Yine çeyrek çay bardağı kadar nar ekşisi. Harcımızı karıştıralım güzelce. Ben tuz kullanmadım zeytin tuzlu olduğu için. Sizin zeytininiz tuzsuzsa tuz kullanabilirsiniz. Ve pul biber yerine bir dolu çay kaşığı kadar biber salçası da kullanabilirsiniz isterseniz. Ben pul biber kullandım. Ve enfes salatamız bu kadar pratik bir şekilde hazır. Servis tabağına alalım. İsterseniz içerisine iri çekilmiş ceviz de ekleyebilirsiniz. Ben üzerine serpmek istedim cevizi süslemek amaçlı. İrice doğranmış cevizi üzerine serpelim. Öncelikle bir adet orta boy patlıcanın tamamen kabuklarını soyarak küp küp olacak şekilde doğrayalım. Ve üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz, bir miktar su ekleyip 15-20 dakika kadar suyun içerisinde bekletelim. Daha sonra tavanın içerisine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı kadar tereyağını eritelim. Üzerine 2 adet orta boy kabukları soyulup küp küp doğranmış domatesi ekleyelim. Ve üzerine 2 diş küp küp doğranmış sarımsak ekleyip tavamızın kapağını kapatalım ve 5 dakika kadar kısık ateşte pişirelim. Ve üzerine yıkayıp suyunu iyice süzdürmüş olduğumuz patlıcanı ekleyelim. Üzerine yeteri kadar tuz, karabiber ve pul biber ekleyip birkaç dakika kadar ara ara karıştırarak kavuralım. 1 su bardağı su ekleyip tavamızın kapağını kapatalım ve kısık ateşte 5 dakika kadar pişirelim. 5 dakikanın sonunda tavamızın kapağını açalım ve orta ateşte hafif sulu kalacak şekilde suyunu çektirelim. Ve daha sonra ben 3 adet yumurta kırmak istedim. Siz de dilediğiniz kadar yumurta kırabilirsiniz üzerine. Üzerine yumurtaların bir miktar tuz ve karabiber serpelim ve tavanın kapağını kapatarak kısık ateşte yumurta pişene dek pişirelim.
Ve tam ekmek banmalı patlıcanlı yumurtamız servis için hazır. Öncelikle 3 kilo domatesim var. İyicene yıkadım. Kabuklarıyla birlikte robotun içerisine doğruyorum. Ben kabuklarını soymak istemiyorum. İyicene çekildiğinde kabukları zaten içinde kayboluyor. Ama siz isterseniz tabii ki soyabilirsiniz. Robotta iyicene çekiyorum. Tüm domatesleri çekip tencereme aldım. Bakın incecik oldu. Üzerine yarım su bardağı zeytinyağı veya sıvı yağ ekliyorum. Yarım çay bardağı elma sirkesi, 1 tatlı kaşığı toz şeker ekleyip karıştırıyorum. Kaynama noktasına geldikten sonra orta ateşe getiriyorum. Ara ara karıştırarak yaklaşık yarım saat bu şekilde pişireceğim. Domates pişerken bu sırada biberlerimi hazırlamak istiyorum. 2 kilo kapya biberi de yine güzelce yıkadım. İç tohumlarını temizleyerek robotun içerisine doğruyorum. Onu da incecik çekeceğim yine. Tüm biberlerimi çekip bir kabın içerisine aldım. Bakın 200 gram acı kıl biber, 200 gram da kırmızı acı biberim var. Yine onları da yıkadım. Robotun içerisine kıl biberin sadece sap kısımlarını kesiyorum ve robotun içerisine alıyorum. Kırmızı biberin tohumlarını ayıklıyorum. Her ikisi de acı biber. İkisini bir arada çekiyorum yine incecik olacak şekilde. Domatesim de yaklaşık yarım saattir orta ateşte kaynıyor. Robotta çekip hazırlamış olduğum kırmızı kapya biberleri ekliyorum. Acı kıl biber ve acı kırmızı biberi de çektim yine. Onu da üzerine ekliyorum ve karıştırıyorum. Tekrar kaynama noktasına gelene dek harlı ateşte tutuyorum. Kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte yaklaşık 20 dakika kadar da bu şekilde pişiriyorum. Sosum pişerken bu sırada ben kavanoz ve kapaklarımı kaynatıyorum ayrı bir tencerenin içerisinde. Ara ara karıştırıyorum. 1,5 yemek kaşığı kaya tuzu ekliyorum üzerine. Tuz miktarını siz kendi damak zevkinize göre tadına bakarak ayarlayabilirsiniz. Daha sonra bir baş sarımsağı rendeledim. Onu da üzerine ekliyorum. Bir küçük demet maydanozu incecik kıydım. Onu da ekledim üzerine. Tekrar bir karıştırıyorum. Yine orta ateşte yaklaşık 10 dakikada bu şekilde pişireceğim. Bakın sosum artık oldu. Kıvamı gayet güzel oldu. Ocağın altını kapatmıyorum. En kısık konuma getiriyorum. Kısık ateşte kaynarken ben kavanozlarımı kaynayan suyun içerisinden çıkardım. İyicene kuruladım. Cezveyle kavanozlarıma sosumu dolduruyorum. Karıştırarak alıyorum. Kenarlarını bir peçeteyle siliyorum. Kapağımı da iyicene kuruladım. Üzerine sıkıca kapatıyorum. İyicene sıkıyorum. Sıcak olduğu için bir bez yardımıyla ters çeviriyorum kavanozu. Tüm kavanozlarımı ters bir şekilde çevirdim. Bakın bu şekilde. Üzerini bir bezle örtüyorum. Bir gece bu şekilde bekletiyorum. Ertesi günü bakın hiçbir akıntı, sızıntı yoksa kavanozlarınız iyice vakumlandı demektir. Düz bir konuma getiriyorum. Daha sonra serin ve güneş görmeyen bir yerde kışlık olarak saklıyorum soslarımı. Daha sonra kavanozu açtığım zaman buzdolabına kaldırıyorum. Yaklaşık bir hafta kadar açık olarak buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Bakın sosumun kıvamını görüyorsunuz. Kıvamı da, tadı da, lezzeti de harika oldu. Acı sos seviyorsanız bu sosu mutlaka denemelisiniz. Gerçekten çok güzel oldu. Herkese tavsiye ediyorum. Umarım sizler de dener beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.